Herkese merhaba. Bugün 1987 model Mercedes 560 SEK modeliyle birlikteyiz. Bu kasaya Türk toplumu fazlasıyla aşina. Neden? W126 olarak adlandırılan ve S kasa Mercedeslerin en fazla satmış olan modeli. Gerek dünyada, belki de ülkemizde de aynı şekilde. Toplam 900 bine yakın araç üretilmiş. Yani bu 4 kapılı olan tipi ve 2 kapılı olan tipiyle. Ve bunun yaklaşık %9'u da tek kapı olan SEK versiyonlarına ait. Ve bizim yanımızda da bu aracın en kuvvetli versiyonlarından bir tanesi var. 1979 ve 1992 yılları arasında W126 kasa, yani 4 kapılı olan sedan versiyonları ve tek kapılı olan versiyonları da 1981 yılından 1991 yılına kadar 10 yıl boyunca üretilmiş. Mercedes'in S sınıfı içinde en uzun süre üretilmiş versiyonu işte bu gördüğümüz kasa. 10 yıl kupe bir versiyonun üretilmiş olması da açıkçası ayrı bir başarı. Mercedes'in efsane tasarımcısı Bruno Sacco tarafından tasarlanıyor bu araç. Daha önceki tanıtımlarımızdan, incelemelerimizden hatırlarsınız. W100 kasa 600 Pullman ve W140 kasa 600 Seli de yine Bruno Sacco tasarlamıştı kendi ekibiyle beraber. Bu açıdan da oldukça önemli. Lan! Sevilmek istiyor, garibim. W100 kasa 600 Pullman ve W140 kasa 600 Sel modellerinde yine Bruno Sacco tasarlamıştı. Hepsi de birbirinden özel araçlar. İşte bu araçta en az onlar kadar özel olmasıyla öne çıkıyor. Böyle bir temizlikte bu kadar orijinal kalmış bir araca sahip olmak ayrı bir şans. C107 kasa olarak adlandırdığımız bu ince kasa kupe Mercedesler yerine geliyor. Onların da aynı şekilde en üst seviyede 450 SLC olan modeli mevcuttu. Büyük bir tasarım detayıyla geliyor. Nedir? O çok ince tasarım özelliklerine sahip bir araçtı. C107 kasa. Hatta kabrio versiyonu da vardı. Ama bizim aracımız kupe. O yüzden de C107 kasanın bir devamı. Hatlarında ciddi bir şişme var. Daha kalın, daha heybetli bir görüntüsü var. Sonuç olarak 70'li yılların tasarım anlayışından, hatta 60'lı yılların tasarım anlayışından 80'li yıllara ve 90'lı yıllara taşınan bir model olmasıyla dikkat çekiyor. Bu nedenle de bulunduğu dönemin belki de en özel tasarıma sahip araçlarından bir tanesi bize göre 560 SEK modeli diyebiliriz. Aracımızda oldukça özel bir motor var. Bundan ciddi bir şekilde bahsedelim şimdi. Sesi nasılmış, yapısı nasılmış, nerelerde kullanılmış, onu da hep beraber görelim şu ışıltılı motoru. Görüldüğü gibi dev bir motorumuz var. Motorun bulunduğu bölge neredeyse tamamen dolu. Motor sağlı sollu önlü arkalı doldurmuş. Neden? Bizim motorumuzun 5,5 litre motor hacmi var. V8 bir motor. Aynen bu şekilde. Burada bir 4 silindir, burada bir 4 silindirimiz var. Ve üstten tek egzantrikli bir motor. Ama V motor olduğu için bu tarafta bir egzantriğimiz ve bu tarafta da bir egzantriğimiz var. Silindir başına da 2 adet sübabımız var. Yani birisi emme sübabı, birisi de egzoz sübabı olarak yer alıyor. Aracımız 560 SEK olarak geçiyor ama normalde 5,5 litrelik bir motora sahip. Ve bu motor 5 litrelik motorun strokunun, yani silindir aklımıza getirelim, çapı sabit tutularak uzatılmasıyla elde edilen bir hacim söz konusu. Yani 5 litrelik motorla hemen hemen aynı ama daha uzun bir stroka sahip. M117 diye geçer bu motor ve Mercedes'in ürettiği efsane motorlardan bir tanesi. Örneğin o yıllardaki Sauber takımının Le Mans aracında bu motor yer alıyordu. C8 olarak geçer bu model. Ve çift turbo ile desteklenerek çok ciddi güzel bir motor elde ediliyor. Ve Le Mans 24 yarışlarının özelliği durmaksızın yapılan bir yarış 24 saat boyunca ve o açıdan da dayanıklılığıyla kendini hem bu araçta hem yarış araçlarında kanıtlamış bir motor olmasıyla dikkat çekiyor. Sel modellerinde, yani sedan olarak adlandırdığımız modellerde çok değişik motorlar kullanılmış. 2,6 litreden tutun yine aynı şekilde 5,5 litreye kadar. Ve arada da dizel sıralı 5 silindirli dizel motorlar da yer almış. Hatta işte 260 SE modeli var.
bahsediyoruz ara ara. O modelde ve 280 gibi modellerde de sıralı 6 silindirli motorlar kullanılmış. Mercedes o zamanlar sıralı 6'yı kullanıyormuş. Geçtiğimiz yıllara kadar V6'yı tercih etmişti ama artık bulunduğumuz yıldan itibaren de benzinli motorlarda da sıralı motorlara geçiyor. Bu açıdan geçmişe dönüş olarak söyleyebiliriz. Kupe versiyonlarında ise 420 sek, 500 sek ve 560 sek olarak 3 çeşidi bulunuyor. Ama ilk olarak tanıtılan, yani 1981 yılında tanıtılan kupe versiyonunda ilk olarak 500 sek olarak 5 litrelik motor kullanılmaya başlanıyor. 1985 yılında araç makyajlanıyor. İşte ön tamponları, yanda bazı işlemler, ondan sonra jantlarda bazı değişiklikler oluyor. Ve 2 çeşit motor daha seçenekler arasında sunulmaya başlanıyor. Bunlardan bir tanesi 420 sek olarak geçen 4.2 litrelik V8 motor. Bir diğeri de aracımızda da bulunan motor diyebiliriz. 4.2 litreler 204 PS'ten başlıyor, 240 PS'e kadar yükseliyor. Benzer bir şekilde 5 litrelikler 225-230'dan başlıyor, 260-270'e kadar çıkıyor. 5.5 litreler ise üretildiği döneme göre 250-260 beygirle 300 beygire kadar çıkıyor. Ve işte bizim aracımızı özel yapan şeylerden bir tanesi de 300 PS'lik versiyon olması. Bu oldukça ender bir versiyon. Çünkü bu motor fabrika çıkışlı olarak, hatta 822 aksesuar koduyla çıkıyor ve normalde 275 PS olan güç 300 PS'e kadar çıkıyor. Egzoz sisteminde bir değişiklik var. Sıkıştırma oranı daha yüksek. 9'a 1 olan sıkıştırma oranı 10'a 1'e kadar çıkıyor. Egzantrik millerinde değişiklik var bu motorun. Ve de sonuç olarak biraz sonra bahsedeceğimiz özel versiyonu saymazsak bu kasada sunulan en büyük motor işte bu ve 300 PS gücünde. 455 Nm'de tork üretebiliyor. Çok güzel bir torku var. Bunu güzel bir devir bandı ve düşük bir devirde verebiliyor. Bu arada Mercedes'in 5.5 litrelik M117 kodlu bu motorun gücünü neden 300 PS'e çıkardığını da belirtmeden geçmemek lazım. 1987 yılında BMW V12 silindir dizilimine sahip M70B50 kodlu 5 litre hacminde motorunu tanıttı. Bu motor 300 PS güce sahipti ve 1987 yılından itibaren E32 kasa 750i ve 750iL modellerinde ve de 1989 yılından itibaren de 850i ve 850ci modellerini kullanmaya başladı. İşte Mercedes de BMW'nin V12 motorunun 300 PS gücünü karşılayabilmek için 5.5 litrelik V8 motorun gücünü duyum aldıktan hemen sonra 300 PS'e yükseltti. Daha sonra bu motor yine aynı şekilde blok kullanılarak, ancak stroke'unda bir farklılık yapılarak motorun hacmi 6 litreye yükseltiliyor. İşte bu 6 litreye yükseltilen motorda yine bazı değişiklikler yapılıyor. En önemlisi üst kapağı, yani silindir kapağı daha farklı kullanılıyor ve Dodge, yani üstten çift egzantrikli sisteme geçiliyor. Bu arada bütün araçlarımız enjeksiyon sistemli, onu mutlaka belirtelim, yani karbüratörlü bir sistemimiz yok. Bu bahsettiğimiz 6 litrelik versiyon AMG'nin eline geçiyor. Yani daha doğrusu AMG tarafından yapılıyor. Ve AMG bu değişiklikleri yapıyor. Bloğu sabit tutuyor. Üst kapağı üstten çift egzantrikli olarak tekrar tasarlıyor ve 385 PS güç üretiyor. Ve bunun yanında da tork 100 Nm kadar artıyor ve 555 Nm'ye kadar da çıkıyor. Bu oldukça önemli. Çünkü AMG 6.0 modelinde o kadar güçlü bir motor var ki bahsettiğimiz şekilde dönemin Ferrari modelleriyle bile ciddi şekilde başa çıkabiliyor. 285 km/saat maksimumuza çıkabiliyor. Mesela sıfırdan 100 kilometresi 5,5-6 saniyede tamamlıyor. Ki biz bakın 80'li yıllardan bahsediyoruz. 80'li yılların sonlarından bahsediyoruz. O dönemlerde günümüzdeki gibi böyle turboyla vesaireyle güç artırımı konusu bayağı sıkıntılı. O nedenle de atmosferik bir aracın yine atmosferik olan bir Ferrari ile hem de V12 silindirli Testarossa gibi bir modelle mukayese edildiğini belirtmeden geçmeyelim. Hem hızlanma olarak hem son hız olarak aracı ciddi şekilde rakip görüyorlardı. Bu açıdan çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Hatta 4 kapılı versiyonlarında da aynı şekilde kullanılmıştı. Çok da yüksek performansa sahipti. Hızlanma verilerinden bahsettik. 6.0'lık motora odaklandık. Ama kendi aracımızın hızlanma verilerinden de bahsetmeden geçmeyelim. 6.9 saniyede 100 km hıza
çıkabiliyor. Ve maksimum hızı da 250 km/saat olarak sınırlandırılmış. Ama bizim tahminimiz böyle yüksek hacimli bir aracın ve de böyle aerodinamik bir aracın rahatlıkla 260-270 km ile zorlayabileceği yönünde. Bir de aerodinamik derken şunu da eklemeden geçmeyelim. Döneminde sel versiyonları, yani sedan olan versiyonlar 0.36 rüzgar direnç katsayısına sahipmiş. Ama bizim aracımızda bu değer 0.34. Günümüzde 0.24'ler 26'lar fazlasıyla var ama arada bakın 1980'li yılların tasarım anlayışından 2000'li yılların 2010'lu yılların tasarım anlayışına dönüyoruz ve aradaki 35-40 yıllık dönem oldukça önemli. Bu açıdan döneminin en aerodinamik ve rüzgar direnci düşük araçlarından bir tanesi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Şimdi isterseniz aracımızın motorunu bir çalıştıralım. Şu homurtusunu bir görelim. 8 silindir nasıl homurduyormuş? 5,5 litrenin şu egzoz ve motor sesini hep beraber bir dinleyelim. Arabanın nasıl sallandığının farkında mısınız? Evet, motorumuzun sesini duyduk. Koskocaman bir motor olmasına rağmen son derece rafine çalışıyor. Böyle gereksiz sesler yok. Bu tatlı bir V8 motor sesi bizim çok hoşumuza gitti. Eminiz ki sizin de çok hoşunuza gitmiştir. Şimdi isterseniz aracın şöyle genel bir tasarımına bakalım. Bruno Sacco tarafından tasarlandığından bahsettik. Ve de 1979 yılında Frankfurt Otomobil Fuarı'nda tanıtıldı. Oldukça da ilgi çekti çünkü büyük bir tasarım değişikliği yapılmıştı. Hatlarda ciddi kalınlaşmalar oldu bir önceki kasaya göre, C107 kasaya göre ve de döneminin ciddi modern araçlarından bir tanesi oldu. 4 kapılı sedan versiyonuna göre panjurunda önemli bir değişiklik var biliyorsunuz. Normalde klasik Mercedes panjurumuz yerine ortasında, hatta günümüzde neredeyse birçok Mercedes modelinde kullanılan ızgaradaki Mercedes ambleminin olduğu panjur tercih ediliyor. Lambaları biraz daha farklı. Panjuru zaten daha farklı. Esas değişiklik ise aracın yan tarafında. Gerçekten de oldukça şık. Şöyle baktığınız zaman direksiz bir yapısı var. Yani burası A sütunu. Burası normalde diğer araçlarda B sütunu olarak adlandırılır ve burası da C sütunudur. Mercedes'in o dönem ürettiği mesela W114 kasa kupe modellerinde de aynı şekilde yoktu. Hatta öncelerinde de yoktu. O açıdan oldukça şık olduğunu söyleyebiliriz. Belki de günümüze kadar gelen bu tasarım anlayışı Mercedes'in kupe modellerine olan ilgi daha da artırmış olabilir. Çünkü kesinlikle B sütunun olmaması, sütunsuz yapı çok daha şık görünüyor diye düşünüyoruz. Jantlara özel bir parantez açmak gerekir. Bunlar bir önceki kasada barok olarak adlandırılan Mercedes'in efsane jantlarından bir tanesinin devamı niteliğinde. Burada Sportline olarak geçiyor bu jantlar ve bizim aracımız da sportif bir araç ve paketi de özel. AMG detayları da var bu arada, onu da belirtelim. Aracın içinde onların hepsini göstereceğiz size. Bu nedenle de bu şekilde bu jantlarla desteklenmiş. C sütunu gerçekten fazlasıyla gösterilmeye değer. Camlar içine girdiği zaman arka camlarda küçük kelebek cam tarzındaki üstleri sadece kalıyor ve boylu boyunca açık yapı bakın mükemmel bir şıklık sağlıyor. Arka tarafta ise ilk bakışta önemli bir değişiklik görülmüyor gibi olabilir. Ancak kupe tasarımın verdiği daha basık C sütunu yapısı ve arka camın daha yatık olması kesinlikle daha sportif bir yapıyı sağlıyor diye düşünüyoruz. Kromlarımız yine diğer araçta olduğu gibi her yerde. Arka cam çıtası bakın. Tamponlarımız. Bagajdan devam eden çıtamız ve tabii vazgeçilmezlerden bir tanesi olan pencere çıtalarımız. Dönemin BMW ve Mercedes modellerine oldukça önemliydi. Günümüzde de bu
moda devam ediyor. Olmazsa olmaz lükslerden bir tanesi gibi bir şey. 6.0 modelinden bahsettik. Bu araca göre bazı gövde farkları var. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Wide body diye geçer. Yani daha geniş kasa anlamında tercüme edebiliriz bunu. O modelde AMG 6.0 560 sek modelinde şu kısımlar çamurluk ve ön taraftaki daha geniş. Bu da daha böyle heybetli bir görünüm sağlıyor. Hatta kromları yok. Ama şunu söyleyebiliriz. O araç tamam çok ender bir araç. Güzel de bir araç. Çok özel bir araç. Az da üretilmiş. Ama genel anlamda bakıldığı zaman bu aracın genel tasarımı daha şık, daha ince duruyor. Ve daha güzel olduğunu kendi açımızdan söylemek mümkün. Öbürü daha özel olabilir ama bize göre bu tasarım daha şık ve genel bakıldığı zaman ince, hoş bir tasarım olduğu anlaşılıyor. Her araçta yaptığımız gibi 568'in de bagajına bir bakalım. Bakılmadık yerimiz kalmasın. Bakın halılar falan daha gıcır gıcır duruyor. Dedik bakılmadık yerimiz kalmasın. Hepsine bakalım. Araç hakikaten halıları, içindeki kaplamaları, bütün detayları mükemmel. Bütün bakın Almanca yazıları, her şeyi üzerinde. Orijinallik olarak bunun bir örneğini daha ülkemizde bulmanın kolay olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca motorunun da 300 PS olan, yani 822 koduna sahip olan bir motor olması onu belki de tek, belki de en fazla ilk 3 araç içerisine sokuyor diye düşünüyoruz biz. Bu açıdan şanslıyız böyle bir aracı gördüğümüz için. Şimdi isterseniz aracımızın içine bir göz atalım. Bu araca özel farklı donanımları var. Bu kasanın içinde bulmak çok kolay değil. Hatta bu kasanın fanatik kişiler bunları harıl harıl arayabiliyorlar, bu tip özellikleri. Onlar bu araçta mevcut. Şimdi bir bakalım neler varmış, neler yokmuş içinde. İlk önce B sütunsuz tasarım nedeniyle arkada oturan kişiler de görüş açısına fazlasıyla sahipler. Koltuğumuz şuradan açılıyor ve arkasına buradan geçebiliyoruz. Bakın oturan kişi tamamen hakim her yere. Normalde burada bir B sütunu olsa bütün görüntüyü kapatacak. Hatta böyle açılan bir camı bile olmayacak. Açılsa bile çirkin bir görüntü oluşacak. Ama böyle baktığımız zaman mükemmel panoramik bir görüntümüz var. Sanki şu anda böyle aksiyon kamerasından aracın içine bakıyoruz. O kadar da hoş bir görüntü. Bizim gerçekten çok fazla hoşumuza gitti. Keşke böyle bir aracımız olabilse. Arkaya bindik. Arkadan anlatmaya başlayalım. Bir kere arkada elektrikli cam perdemiz mevcut. Bu da bir opsiyon özelliktir. İlk yardım çantamızın olduğu yerler var. Bakın orijinal ilk yardım çantaları içinde duruyor. Hatta bir de şurada mevcut. İşte hepsi orijinal. Bunlar çok önemli detaylar. Sağlı sollu hoparlörler mevcut. O da güzel bir özellik. İyi bir de bir ses sistemi var. Deri koltuklarımız ilk günkü kondisyonunda. Yani bazı bölgelerinde parlama bile yok. O kadar da güzel görünüyor. Arka muhafazaları, cepler daha pırıl pırıl duruyor. Bu arada aracımız 196 bin kilometre civarında. Yani 200 bin kilometreye yaklaşmış diyebiliriz. Ama o kadar temiz kullanılmış ki dediğimiz gibi derileri, diğer aksamları, düğmeleri, ahşapları hepsi daha pırıl pırıl, her şey yerinde duruyor. Şöyle derilerini bir göstermek istiyorum. Bakın arka tarafa da çok az oturulmuş. Şu derilerin güzelliğine bakar mısınız? Bir kere süngerleri, yani koltuk süngerleri falan daha en ufak bir şekilde deforme olmamış şekilde duruyor. Bunlar önemli tabii. Bir aracın klasik özelliğini koruyor olabilmesi için böyle orijinal özelliklerinin de kalmış olması gerekiyor. İşte bu araç tam onlardan birisi diyebiliriz. Hatta bakın arka camlarımız elektrikli. Camlar bu şekilde açılıp kapanabiliyor. Araya da kendileri B sütunu kromla yapmışlar. Mesela arka tarafın kaplamaları da çok güzel durumda. Leke yok. Hafif ufak tefek sararmalar olabiliyor ama bu çok önemli değil. Neden? Sonuçta aracın yaşını dikkate almak lazım. Bakın tavan ufak tefek
deformasyonlar dışında daha pırıl pırıl. Yani şu dokunma hisleri falan o kadar kuvvetli ki, o kadar güzel ki yani hissediyorsunuz altta daha pırıl pırıl durduğunu. Arka kısımda da mesela kol dayama mevcut. Onun da derisi pırıl pırıl yerinde. Kül tablamız. Hatta şöyle de bir özellik. Bunu da göstermeden geçmeyelim. Bakın bunu isterseniz kaldırırsınız. 2 kişilik bir konum oluyor. Ne oluyor? Burada ayrı bir kişi, burada ayrı bir kişi ve eşya gözümüz. Ama isteyen ortaya da bir şekilde oturmak gerekirse böyle bir pratik bir minder koyup işi çözmüşler. Daha demin arka ceplerden bahsettik. Derisinin güzelliğine bakar mısınız? Pamuk gibi bir deri. Aşınma neredeyse hiç yok. İçleri dışları gerçekten de çok güzel. Arka muhafazaların formu, kalitesi, bugünlere kadar bu kadar güzel gelişi gerçekten de çok hoş. Bu arada arka tarafta da bir ızgaramız var. Ön taraftaki hava sirkülasyonu, daha doğrusu klima veya havalandırma açıldığı zaman arka tarafa da gönderiyor. Günümüzde birçok araçta bu var. Özellikle otomatik klimalı araçlarda var. Bu araçta da otomatik klima var. Tam otomatik bir klima mevcut. Ama o dönemin araçları için az bulunur bir özellik ve kupe bir modelde de olması ayrıca güzel diyebiliriz. Bir de böyle bir araçtayız, kupe bir araçtayız. Şöyle bir şey tanıtmak istiyorum. Ön koltuğu kendime göre ayarlayacağım. Arka koltukta bakalım ne kadarlık bir diz mesafesi kalacak. Yani sonuçta kupedeyiz ama büyük bir kupedeyiz. O yüzden şimdi hep beraber bir görelim. Şu an çok öndeyim bu arada. Tam normal oturmaya göre. Şimdi sırtlığımı yükselttim. Şöyle bakıyorum. Birazcık geri alayım şöyle. Evet. Şu an iyi. Boyum 1.78. Ona göre düşünebilirsiniz. Şimdi bir oturalım bakalım. Direkt olarak zaten ona göre yapmışlar. Kıvrımlı arka koltuklar ve dizlerim tam olarak duruyor. Kafamda burada bir boşluk var. Tam olarak oturabiliyorum. Yani daha uzun boylu bir kişide sıkıntı olabilir ama daha kısa boylu bir kişi çok daha rahat oturabilir. Bu şekilde de rahatlıkla seyahat yapılabilir. O açıdan da önemli. Çünkü biz kupe bir araçtayız, büyük de olsa. Şimdi aracımızın önüne geçelim. Bir de önünden bakalım neler var neler yok. Evet, 568'imizin en güzel yerine geçtik. Direksiyonumuz. Ve şunu belirtmeden geçmeyelim. Bakın bu direksiyon oldukça değişik bir direksiyon. Normalde airbag'li böyle 4 kollu bir direksiyonumuz vardır bu kasalarda. W126, C126 kasalarda. Ama bizim aracımızda orijinal bir AMG, yani Mercedes'in modifiye firması. Herkes bilir zaten bunu. Onun direksiyonu mevcut. İşte bu direksiyon bahsettiğimiz 6.0 AMG 6.0 modelinde kullanılan direksiyonla birebir aynı ve orijinal. Günümüzde bunu bulmak çok ama çok zor. Ayrıca bakın göstergeler de çok özel ve AMG göstergeler. 300 km/saat ibreye sahip. Bu da oldukça güzel bir özellik. Bu tip kasalarda az bulunur özelliklerden bir tanesinden bahsetmeden geçmeyelim. Bu yol bilgisayarı. Yol bilgisayarı çok ama çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü ekstra olarak alınıyordu. Bizim aracımızın özellik listesine baktığımız zaman bunun da fabrika çıkışı olarak alındığını gördük. Birçok set modelinde bunu bulmak pek mümkün değil ama bizim aracımızda var. Mesela bu da bir opsiyon donanım. Bakın ışıklı aynalar yine bizim aracımızda var. Sunroofumuz var. Aracımızda elektrikli koltuğumuz var ve 2 tane hafızası var. Bakın koltuklara da şöyle bir bakalım. Bu arada 1987 model bir araçta olduğumuzu hatırlatalım ve bunlar 1980'li yılların teknolojisi ve ta o zamanlardan böyle özellikleri kullanmışlar. Dönemin en lüks araçlarından bir tanesi. Bu sırtlık ayarımız. Bakın. Minder ayarımız. İleri geri. Ve tabii burada da başlık bakın. Bütün koltuklar, daha doğrusu ön koltuklar elektrikli. Tabii şunu da göstermeden geçmeyelim. Bakın. Şimdi kendime doğru geliyor direksiyon. Burada bir düğmesi var. Düğmeyle yapıyorum bu işi.
Yukarı aşağı ayarı yok direksiyonun ama kendimize elektrikli olarak getirip elektrikli olarak gösterge tablosuna yaklaştırabiliyoruz. Tabi burada bir önemli noktada bu özelliklerin, yani mesela koltuk ayarı ile birlikte direksiyon ayarının da hafızada saklanıyor olması. Kendinize göre ayarladığınız zaman koltuğu ve direksiyonu aynı bir veya ikinci hangi hafızaya aldıysanız bastığınız zaman direksiyonla birlikte koltuklar hep beraber ayarlanmış oluyor. Günümüz otomobillerinin büyük bir çoğunluğunda bile bu özellikler yok. Aracımızın bu normal kokpit kısmındaki kumandalarına bakalım, ne var ne yok. Burada arka cam rezistansı, otomatik klimaya sahip bir aracımız olduğunu söyledik. Burada iç sirkülasyon. Bu arka yolcular için olan arka koltuk sırasının ışığı. Dörtlü flaşörümüz zaten renginden belli. Otomatik klimamızın sıcaklık ayarı. Bakın. Burada da havanın, yani klimanın veya havalandırmanın nerelerden geleceği, havanın nerelerden sirküle edeceğini gösteren şeyler. Mesela işte her üstlü altlı geleceği, ondan sonra ön cama veya işte hiç devre dışı şeklinde ayarları var. Burada fan gücümüz ve otomatik olarak ayarlayabildiğimiz yer. Fan gücünü kendi sensörleriyle ayarlıyor. Bu havalandırmanın bir özelliği var. Otomatik klimalarda var bu kasalarda. Bakın sunroofumuz, sunroof açık olduğu zaman burada bir sensör var. Tam şuralarda bir yerlerde. İşte bu sensör hava akışını anlıyor. Sunroof'un açık olduğunu anlıyor. Ve klimanın birlikte bu şekilde çalışmasını sağlıyor. Bir nevi senkronize bir çalışma söz konusu. Buradan gelen hava akımı doğrultusunda klima da kendini ona göre ayarlıyor diyebiliriz. İşte sunroof'umuzu da göstermiş olduk. Burada teybimiz. Bunun bir üst modeli daha var. Bu klasik modeli. Burada kül tablamız. Ahşaplarımız çok iyi durumda bu arada. Onu belirtmeden geçmeyelim. Normalde bu tip araçlarda aşırı şekilde çatlak olur, patlak olur. Böyle üzerindeki verniğinde, kaplamasında sorunlar olur. Bu araçta öyle bir şey söz konusu değil. Gıcır gıcır duruyor. Onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu kısma geçtiğimiz zaman sol, yani sürücü için koltuk ısıtması. Burada çift kornamız var. Bu çift korna güzel bir özellik. Şehir içi ve şehir dışı kornası diye geçiyor. Yine kontağımızı şöyle açalım. Evet. Şimdi bakın. Azıcık böyle sakin sakin bir korna. Şimdi diğer taraf. Evet, böyle de güzel bir özellik. Hatırlarsanız W100 Pullman modelinde de böyle bir çift kornamız mevcuttu. O da aynı bu şekilde bir düğmeyle değiştirilebiliyordu. Demek ki bu ciddi bir Mercedes geleneği diyebiliriz daha o zamanlardan. Şurada bulunan buton vasıtasıyla bu korna ayarlanıyor. Ve çift sesi var. Şimdi bir de diğer sesimize bakalım. Devam edelim tuşlarımızı anlatmaya. Burada arka cam perdemiz elektrikli, onun açma ve kapaması. Ve burada da sağda oturan ön yolcu için koltuk ısıtma. Şanzımanımızın 4 ileri otomatik şanzıman olduğunu belirtelim. Bu kasalarda manuel şanzıman sunulmamış. 6.0 AMG modelinde, o wide body olan da mevcutmuş, çok ender olarak varmış. Ama bu araçlarda sadece otomatik şanzıman kullanılmış ve tork konvertörlü, yani klasik otomatik şanzımanda diyebiliriz. 4 ileri olarak standart ve ekonomi olarak da iki ayrı şekilde ayarlanabiliyor. Ekonomi olduğu zaman biraz daha gaz tepkilerinde değişim oluyor. Günümüzde bu birçok araçta yazılımsal olarak yapılıyor biliyorsunuz. Burada da standarda aldığımız zaman aracın motoru gerçek karakterini gösteriyor. Bu açıdan güzel. Buraya geçtiğimiz zaman ayna kumandamız, ama sadece sağ aynamız elektrikli. Bakın. Sol aynamız elektrikli değil, manuel. Niye? Sürücünün buraya rahatlıkla ulaşabildiğini, oraya ulaşamadığını düşünerek böyle bir tasarım yapmışlar. Burada bir hoparlör olan simge var bakın ve dönen bir tuşumuz var, yuvarlak. Bu arkadaki hoparlör ses seviyesini ayarlıyor. Burada çocuk kilidi var. Bakın görünmüyor. Bir switch, bir düğme. Sağa çektik, çocuk amblemi çıktı. Neye yarıyor? Şuna yarıyor. Bakın kapalıyken arka camları açıp kapatabiliyoruz. Ama şimdi kapattık ve camı açıp kapatamıyoruz.
Bu arada şu da özel bir donanım. Bunu da bulmak zor. Yani fabrika çıkışlı araçlarda ve koltuğun altında görüldüğü gibi duruyor. Burada cam açma ve kapama düğmelerimiz var. Sol taraf, sol ön cam, sağ ön cam, sol arka cam, sağ arka cam. 4 cam da elektrikli ve tabii arka camlar kelebek camlar gibi küçük ve kendilerinin bez sütunları var üzerinde kromajlı. Bu şekilde. Buradaki tuşlar oldukça özel. Neden oldukça özel? Bakın aracımızda özel bir yol bilgisayarı olduğundan bahsetmiştik. Çok ender bulunan bir 560 SEK özelliği. Bu kasalarda C126'larda bulmak gerçekten zor. İşte yol bilgisayarımızın çeşitli bilgilerini bu tuşlar vasıtasıyla okuyabiliyoruz. Almanca olduğu için Almancamız pek yok. O yüzden tam olarak söyleyemiyorum size. Ortalama hız, ortalama tüketim, anlık tüketim, mevcut yakıtta ne kadar yol alınabileceği, işte toplam sürüş süresi gibi bildiğimiz günümüzde standart olan özellikler var. Ama o zaman için böyle bir araçta bile, zamanın en pahalı kupelerinden olan bir araçta bile opsiyonel olarak sunulmuş ve bu aracın da en özel donanımlarından bir tanesi demek fazlasıyla mümkün. Buradan bahsedelim. Klasik yerindeler zaten. Araçlarımızın park ışığı, normal işte açma kapama, gece sürüş moduna geçirdiğimiz kısım son derece klasik zaten. Çektiğimiz zaman da sis farlarımız yanıyor. Burada far yükseklik ayarımız. O da önemli. Göstergelerimize bir bakalım. AMG 300 kilometrelik hız göstergemiz. 196.119 kilometrede aracımız. Küçük bir saat göstergemiz var burada. Burada da küçük bir yine dijital hesap makinesi tarzında bir dış sıcaklık göstergemiz var. Burada da işte akü, fren ve bu tip şeylerin göstergeleri mevcut. Bu araçta ABS de var. 560 SEK'lerde ABS standart olarak sunulmuş. Diğerlerine opsiyonel olarak sunuluyormuş. Belli bir seneye kadar ama bizim aracımızda mevcut. Buradaki bakın devir saatini küçücük yapmışlar. Üst tarafta 3'e bölmüşler sol taraftaki göstergeyi. Ve devir saati üstte 7000'e kadar yükseliyor. Burada yağ seviyemiz mevcut sağda. Sol tarafta hararet göstergesi ve onun altında da yakıt göstergemiz. Depomuzun ne kadar yakıt aldı ve ne kadar yakıt kaldığını gösteren. Burada da dediğimiz gibi 300 km/saat hız ibresine sahip olan göstergemiz mevcut. Burada havalandırma ızgaralarımız. Yağ gibi kayıyor vallahi buralarda. Seviyeleri de çok güzel göstermiş. Bak görüyor musun ne kadar hoş. Tatlı bir şekilde oynuyor. İşçiliğin ne kadar kaliteli olduğunu buralardan anlayabilirsiniz o dönemin araçlarından. Burada da seviye ayarı ve çok tatlı bir şekilde kayıyor yine aynı şekilde. İşçiliği hissediyorsunuz bu detaylarda. Zaten bakın birleşme noktaları, malzemenin kalitesi falan fazlasıyla güzel. Elimize atmışken torpido gözümüze de bakalım. Küçük derli toplu. İçi öyle plastikle değil, içi çok ince bir halı kaplama gibi bir kaplamayla kaplanmış. Malzemenin kendi özelliği de olabilir. Hafif tüylü hissettiriyor kendini. O bile işçiliğe verilen önemi gösteriyor. Burada bardaklık gibi yerler yapmışlar. Derinliği çok fazla değil ama en azından dururken kaymasını engelleyebilecek bir özelliğe sahip. Bakın Almanca yazıları falan hepsi yerinde. Burada kol dayamamız var. Kol dayamanın burada bir mandalı var, düğmesi var. Öyle açıp kapatabiliyoruz. Bakın kilitliyor. İşte bu da kol dayamamız. Bu şekilde. Son derece konforlu bir kol dayaması. Yani şöyle aracımızın şu kısmı o kadar güzel ki B sütunun olmaması, elimizi kolumuzu bu şekilde atıp sürüş tecrübesi yaşamamız bambaşka bir duygu. O yüzden Mercedes'in bu B sütunsuz araçlarını çok seviyoruz. Kupe tasarımı bir aracımız var. Emniyet kemeri de oldukça ilginç. Bakın şimdi marşı açıyorum ve emniyet kemeri bana doğru uzandı. Buradan alıyorsunuz. Evet. İşte görüldüğü gibi bizi de gerdirdi. Kendisi böyle otomatikte bir mekanizmaya sahip. Bizim dikkatimizi bir şey daha çekti. Aracın içindeyken içteki bu deri benzeri kaplamalarla içerideki halılar, yani aracın tabanına serilmiş olan, kaplanmış olan halılar mükemmel kondisyonda. Çok güzel oturuyor hepsi yerine. Renkleri çok güzel, solmaları yok. Bu aracın genel siyah temasıyla, ahşaplarının rengiyle antrasit renkteki bu kaplamalar fazlasıyla
uymuş. Çok güzel gerçekten genel uyumu. Aracımız 1998 yılında Türkiye'ye giriş yapmış ve üretim tarihi de Nisan'ın 1987 tarihinde ve arada bakarsanız 11 yıllık bir dönem söz konusu. Büyük ihtimalle Almanya'da kullanılmış ve araç Almanya çıkışlı, onu belirtelim. Daha sonra bir sahibi olmuş. Kendisi Iğdır'da yaşıyormuş ancak oranın şartlarına göre çok kullanamamış aracı. Ve bundan dolayı da belli bir süre sonra aracı şu anki sahibine satmış ve o günden beri de şimdiki sahibinde. Bu arada sürüş kısmımızda aracın ne kadar özel olduğunu, kendisi haricinde sahibinin de ne kadar özel bir kişi olduğunu sizlere anlatacağız. Ama şimdilik aracımıza yoğunlaştık ve aracımızı tamamlıyoruz. Şimdi aracımızın sürüşüne geçelim. Bakalım gidişi nasıl, sesi nasıl içinde, konfor nasıl, hep beraber tecrübe edelim. 568 sürüşümüze başladık. Şu anda yaylana yaylana gidiyoruz. Aracın içindeki ses seviyesi muazzam düşük. 5,5 litre V8 motorumuz var ama gerçekten de tık yok. Aracın motoru sıfırlanmış ve muhteşem bir şekilde sıfırlanmış. Yetkili bayide yapılmış bu iş. 0 kilometre 5,5 litre V8'in keyfini sürüyoruz. Aracın kimin olduğundan bahsedelim. Yanımda Burak Gülgen beyefendi var. Kendisi yönetmen ve babası da Türk sinemasının ünlü yapımcılarından, yönetmenlerinden Melih Gülgen'in oğlu ve araç kendisine kaldı. Melih Bey'i yakın bir zaman önce kaybettik ve onun yadigarı ile birlikteyiz. Burak Bey, çok güzel bir aracınız var. Yani bayıldık, inceledik, kullandık, harikulade. Aracın hikayesini sizden bir dinlemek istiyoruz. Bu araç babama 2002 senesinde geldi. Öncesinde de 87 model olmasına rağmen sanıyorum Türkiye'ye girişi 1998. Iğdır'da bir doktorun arabası imiş bu. Tabii Iğdır'da, yani o taraflarda parçasını bulmak, arabayla uğraşmak biraz zor olduğu için bir süre sonra zorlanmaya başlamış ve Gaziantep'te yaşayan babamın da teyzesinin oğlu olan Nevzat amcaya araba geliyor. Bir süre Nevzat amcalar kullanıyorlar. 2002 senesinde babam Kanal D için Sibel Can ve Emre Kınay'ın başrolde oynadığı Berivan diye bir dizi vardı. O dizinin çekimleri için Mardin'e gitmişti. Mardin'de çekimlere başladıklarında Nevzat amca da yanına geliyor ziyarete. Sonra bu arabadan bahsediyor. Hani biz burada pek bu arabayla çalamadık. Sende araba sevdan vardır. Hani herkesçe de bilinir babamın araba tutkusu. Yani bu arabayı almak ister misin diye. Babam görür görmez tamam diyor. Arabayı alıyor. Araba Mardin'den İstanbul'a geliyor. Burada otosanayide bizim devamlı birlikte çalıştığımız babamın başka Mercedes'in de bakımını üstlenen ustalar bakıyorlar ama bir süre sonra babam ilk bir sene orada bir araba gidip geldikten sonra Mengerlere götürmeye başlıyor. 2004'ten bu yana Mengerler servisi dışında babam götürmedi. En son 1,5 sene öncesi, yani 2015 senesi gibi babam arabayı götürdü. Motorun yeni baştan yenilenmesi için, rektifiye deniliyor galiba. Doğru. Egzoz sistemine kadar değişmiş. Tabii. Bütün her şey söküldü. Daha sonrasında yeni baştan toplanıldı. Aslına uygun olarak bütün eksikleri de giderilerek yapılmış. Zaten bunu sürüşünde hissediyoruz. Hı hı. Motor ipek gibi. Evet. Yani mesela şurada bir gaza basalım. Güzel de bir yer. Hem yokuş böyle motorun gücünü daha çok hissedebileceğimiz bir yer. Hızlanma gerçekten hissettiriyor kendini ve burnu kalkıyor arabanın. Ve ses seviyesi, V8 motorumuz var. Hem de 5,5 litre ama böyle tatlı bir homurtu eşliğinde sessizlik var. Bu da aracın yormamasını sağlıyor sizi ama bir yandan da V8 motorun keyif vermesini sağlıyor. Ve zaten gaza da bastığınız zaman hor diye arabanın bu özelliğini fazlasıyla hissediyorsunuz. Dönemin bu V8 motorları o açısından çok önemli. Günümüzde artık V8 motorlar atmosferik emişli V8 motorlar.
pek kalmadı. Genellikle biliyorsunuz turbo beslemeyle kullanılıyor ve onların da tepkileri farklı. Böyle atmosferik gibi değil. Şuradan hızlanma yapalım. Evet, güzel bir hızlanma yapıyoruz. Araba fişek gibi gidiyor. Fişek yani adeta. Kondisyonun mükemmel olduğunu açıkça belirtelim. Dönüşler de çok güzel. Mesela sert dönüşler yapıyoruz şu anda. Araba konforla beraber çok güzel yol tutuyor. Bu arada bu aracın önemli bir özelliği var. Hidropneumatik süspansiyon denilen hem yol tutuş hem konfora katkısı olan güzel bir süspansiyon sistemimiz var. Bu araçlarda sadece arkada kullanılmış. Yani arka aksta mevcut. 4 kapılarda önde de varmış. Ama Burak Bey'in yaşadığı ilginç bir tecrübe var. Evet. Hidropneumatik süspansiyonla ilgili. Sizden duyalım. Biz dinledik. Çok komik. Biraz ülkemize özgü detaylardan bir tanesi. Bu araba ilk geldi bize. Bagajın sağ ve sol yanında bir derinlik vardır orada. Hani işte atıyorum yedek küçük bidon konulabilir, eşya gözü tarzında. Tam çamurluğun o şeye denk geliyor. Şu kadar kalınlıkta yeşil renkte bir taş. Ben onu sünger zannettim. Fakat değilmiş. Şöyle bir elimle bir yoklayınca koca bir taş oldu. Yani şablonu kesmişler oraya uygun bir şekilde. Taş koymuşlar. Biz tabii anlayamadık ne olduğunu. O taşlar çıkartılınca tempra gibi arkası kalktı arabanın. Peki niye böyle bir şey yaptılar diye bakarken süspansiyonların bulamamışlar. O süspansiyondan normal olarak 124 kasa Mercedes'in E serisi olan o 124 kasa Mercedes'lerin süspansiyonunu takmışlar. Tabii daha sert ve daha olduğu için araba kalkmış. Araba arkasını bu sefer indirmek için o taşları koymuşlar. Ağırlık yapsın, aynı düz görünsün diye. Şimdi böyle de bir enteresan bir şeyimiz oldu. Yani şimdiki süspansiyonlar ama orijinal. Tabii. Her şeyi şu anda orijinal. Ve de gerek yol tutuşta gerek mesela konforda bu hidropneumatik süspansiyon sistemini fazlasıyla hissediyorsunuz. Bu arada koltuklarımız da yaylı tiplerden. Mercedes'in o dönem ürettiği klasik Mercedes koltuklarından. Hatta W100 modelinde de buna benzer bir koltuk vardı. Biraz daha yaylıydı. Bu geçiş dönemi modeli gibi düşünebilirsiniz. Yani süspansiyondan ayrı bir güzel konfor var. Koltuktan ayrı güzel bir konfor var. Bir de aracımızın özel bir seri V8 motora sahip olduğundan bahsettik. 300 PS güç bu araçta fazlasıyla hissediliyor. Zaten bunun da bir üstü artık AMG 6.0 modeli oluyor. O da 385 PS gücünde, yaklaşık %25 %30 daha güçlü. Ama bu araç genel kullanım açısından, günlük kullanım açısından, performans açısından ve konfor açısından mükemmel harmanlanmış bir araç olmasıyla da dikkat çekiyor. Zaten bu kasadaki alınabilir modeller arasındaki en makbulü de bize göre 560 SEK. Adıyla, sanıyla, motorunun gücüyle, konforuyla, donanımıyla gerçekten mükemmel bir araç. Mesela şimdi güzel bir hızlanma yaptık. Hemen koltuğa yapıştırıyor. Bunu hissediyorsunuz. Ve bu torklu bir yapıştırma. Sonuçta 455 Nm torkumuz 5,5 litre V8 motordan elde ediliyor. O açıdan hisleri son derece farklı. Bu araba sevdası, hele bir de böyle elinizde bir araç varsa, evet, bu kadar güzel bir araç varsa bütün vaktinizi alıyor. Evin bir çocuğu gibi, evin bir ferdi gibi zaman ayrılıyor. O yüzden çok felaket bir hastalık. Evet. Bu işe bulaşacaklara da fazlasıyla uyarıda bulunmak lazım, değil mi? Yani bir de bu eski model arabayı elinde tutmak, bunun tamiriyle uğraşmak, işletmesi zor tabii. Zor, zaman isteyen bir şey, para isteyen bir şey, meşakkatli bir iş. Zor bir iş. Yani arkadaşlar alıyorlar, heves ediyorlar. 68 Mustang alıyor. 73 Impala alıyor. Ama yapamıyor, başa çıkamıyor ve bırakmak zorunda kalıyor. Zaten artık eskisi gibi, eskiden daha çok vardı. Eski model araba yolda falan görmek. Ben artık şu eskisi kadar göremiyorum. Evet. Bunları yaşatmak lazım çünkü bu arabalar bence sanat eseri gözüyle bakıyorum. Ben bir tasarım harikası bu arabalar. Kesinlikle. Yani özellikle bu seriler. Evet, o zamanın teknolojisine göre yapılmış,
O şartlara göre yapılmış, çok pratik ve şimdiki modellerde mesela o konfor yok. Ama bunlarda var. Yok, onlarda bir sertlik var. Bir Hangi araç olursa olsun bir yapaylık var daha doğrusu. Sonuçta bu araçlar motorundan birçok şeyine kadar daha mekanik araçlar. Elektronikleri daha az ve bu da gerçek anlamda saf konforu, saf performansı sürücüsüne, yolcusuna sağlıyor. O açıdan gerçekten değeri bilinmesi lazım. Orijinaline göre bu araçların restore edilmesi lazım, toplanması lazım. Evet. Gereken değeri verilmesi lazım ama pek yapılmıyor. Ona üzülüyoruz. Bakıyoruz oradan bir şey devşiriyorlar, buradan bir şey devşiriyorlar. Tamam, zevktir, anlarız, saygı duyarız ama yine de bu tip araçta fazla oynamamak gerekir diye ben düşünüyorum. Biraz kıymet vermek lazım. Bazı şeyleri önemsemek lazım. Geçmişe hürmet göstermezsek gelecek olmaz. Şimdi camlarımızı açtık. Bu aracın hep bel sütunu olmamasından, yani direksiz olduğundan bahsetmiştik. Bakın nasıl panoramik bir görüntümüz var. Gerek önden bakıldığı zaman gerek arkadan ve bu mükemmel bir görüş özelliği de sağlıyor. Hem içerideki yolcular için hem de sürücü için ayrı bir konfor, rahatlık diyebiliriz. Tabii görüntü olarak da eşsiz. Bu açıdan bu aracın en özel kısımlarından bir tanesi de bu direksiz yapısı diyebiliriz. Bu arada ben Melih Bey'den de şöyle kendi bildiğim kadarıyla kısaca bahsetmek istiyorum. Melih Gülgen Bey mesela oldukça bilinen filmlerinden bir tanesi Tatar Ramazan serisi. Kendisi bu serinin yönetmeni, Kadir İnanır'ın oynadığı Türk sinemasının önemli yapımlarından bir tanesi olmasıyla öne çıkıyor. Benim en aklımda kalan film açıkçası bu. Burak Bey, başka mesela hangi filmleri var sizin özellikle değinmek isteyeceğiniz? 70'li yıllarda Cüneyt Arkın, bu arada akrabamız, benim annemin dayısıdır Cüneyt Arkın. Öyle mi? Ha, onu bilmiyordum, hiç konuşmamıştık. Öyle bir akrabalık bağımız da var, benim de büyük dayım. 70'li yıllarda özellikle arka arkaya çok fazla film beraber çalışmaları oldu. İnsanları Seveceksin, Akrep Yuvası, Cemil Dönüyor, Adalet, Babanın Oğlu, Babanın Suçu gibi birçok filmleri beraber yaptılar. Onun dışında Kadir İnanır'la çok fazla çalıştı. Tatar Ramazan dışında. Marziye diye bir dizi vardı. Gülben Ergen'le, Kadir İnanır'lı. TGRT. Genelde babam aksiyon sineması ya da Yeşilçam diliyle konuşursak avantür sinemasında önemli isimlerden bir tanesiydi üretim olarak. Gülgen Film Şirketi hala devam ediyor. 72'de kurdu babam şirketi. Şu anda abim ve benim İşte Gülgen filmi böyle bir aynen devam ediyor. Devam eden bir durumumuz var bizim. Zaten ailede rahmetli Nurettin dayım vardı. O da iyi bir senarist, iyi bir yardımcı yönetmendi. Yönetmenlik de yapmıştı. Amcalarım var. 2 tanesi görüntü yönetmeni, bir tanesi yapımcılık yaptı. Yani bütün ailede bizim bir sinemacılık durumu var. Ki bu nasıl başlarsa aynen öyle. öyle gidiyor yani. Ya çocuğum olursa bu mesleğe sokar mıyım sanmıyorum da. Yani hani bir artık durmamız gerekiyor galiba. Öyle dizi sektörü birazcık şey yaptı galiba, değil mi? Yani dengeler çok şaştı. Keyfi kalmadı. Keyfi de yoksa zaten doğru. Niye yapıyorsun? Aynen. 560 sek testimizin sonuna geldik. Müthiş dakikalar yaşadık. Hem nostaljik olarak böyle bir aracı kullandık, böyle mükemmel bir aracı kullandık. Hem de Melih Gülgen beyefendinin geçmişten bugüne kadar taşıdığı bu güzelliği, bu tarihi hep beraber yaşadık. Umarız siz de testimizi beğenmişsinizdir. Burak Bey'e de çok teşekkür ederiz. Bize sonsuz destek sağladı testimizde. Aracını bize açtı. Gerçekten de çok güzel dakikalar yaşadık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.